Evet. Seksi bir giriş yaptık. Şimdi yine her zamanki klasik kontrollerimizi yapalım. Rıp rıp rıp. LinkedIn'de yayındayız. Onu kontrol etmiş oldum böylece. Tıt tıt. Şeyi merak ediyorum. YouTube'dan yorum geldiğine göre YouTube'da da yayındayız. Ama LinkedIn'den yorumlar geliyor mu? Geçen sefer gelmemişti. Bu sefer gelecek mi bilmiyorum. Nasip kısmet diyelim. Yani ben LinkedIn'i yanda açık tutarım. Yorum gelirse şöyle bir F5 yapayım bakayım oraya da. Yayındayız. Bir problem yok. Evet, bugün kısa tutacağız. Gökhan biliyor muyum? Kısadan kastım yani bir saatte bitireceğiz. Geçen sefer çünkü inanılmaz şey olmuştu. Uzatmıştık yani 2 saati falan bulmuştu. Tıp 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 tıp. Sorular gelince doğal akışında sanırım şey yaptık. Böyle aktı gitti. Evet, aktı gitti hocam. Bir de şu chat penceresini ayrı bir sayfaya almayı başarabilsem çok tatlı olacak. Ay ay. Evet, herkese selamlar. Ya malum bir konumuz falan yok yani böyle muhabbet sohbet yapmaya geliyoruz. Bu arada şey yaptım. Geçen gün üşenmedim oturdum. E, Bunu karşıma alacağım ama ya. Daha önceki canlı yayınların Whisper Large V3 ama quantized olmuş versiyonuyla. Ya transcribe ettirdim. Transcribe ettikten sonra bizim canlı yayınları transcribe ettirdim. Çok güzel bir subtitle yarattım. O Hmm. subtitle'ları yükledim YouTube'daki canlı yayın kayıtlarına. Plus İngilizceye çevirttirdim. İngilizce subtitle da var. Sanki çok lüzumluymuş gibi. Sanki bütün dünya gelip bizi izleyecekmiş gibi altyazıyla. Ondan sonra başka chapter'lar çıkarttım. Chapter'ları koydum falan. Böyle biraz daha işe yarar bir hale getirmeye başladım. Konuğumuz nerede diye soru var bu arada. Evet, konuğumuz nerede? Şimdi Ee, konuğumuz yok. Şurada, Gelemeyecek. Fake attık. Fake attık. Yani detay vermek istemiyorum. Çünkü onun adına bu detayı verme hakkımız yok. Fakat acil bir durum diyelim. Ne sebebiyle? Özel bir sebep. Daha fazla bir şey söyleyemem yani. O yüzden maalesef katlamadı. İleriki bölümlerden bir tanesine gelecektir diye ümit etmek istiyorum. Konuk listem var bu arada. Yani yavaş yavaş böyle hatta şeye bile gidebilir bu. Ayda 2 tane yapma olayına bile dönüşebilir yani bilmiyorum. Bakacağız. Ee, Ama devam edeceğiz yani. Güzel olacak. Şimdi o Arda özelinde ben şeyi eklemek isterim. Arda aslında benim ekip arkadaşım ve hani bu üç kişiyi bir araya getirmeyi ben uzun zamandan beri istiyordum. Hatta bugün de beraber olmayı çok isterdim. Hatta benim de gelememe gibi bir durumum vardı. Biraz yorgunum, uykusuzum. Dolayısıyla tutup konuşabilirim, söylediklerini de anlayamayabilirim Daron. Baştan bazen tekrar etmeni isteyebilirim. Ama eminim Arda yani bir sonraki sefere kesinlikle gelmek isteyecektir. Ondan eminim. Sonrakilerde Arda'yı da alırız yani. Tekrar bir araya geliriz. evet uzun olsun. Bir çok az 1,5 saat olsun diyen var. Ya bakalım biraz kısa tutmaya çalışacağız. 2 çok fazla bence. Nitekim geçen sefer 2 saat herkes kalmış bu arada. İstatistiklere baktım. Yani sağ olasınız bu arada arkadaşlar. Hani muhabbet sarmış demek ki. Ee, Bu ne demek istiyor acaba Halil? Ben de aynı yayındayım. Yayında seni izlememe izin veriyor musun? Eğer sen izin vermezsen yayını gizlerim. Heh, heh. Halil, iyi misin? Ee, Yani izle. Kimseden saklama bizi izlediğini. Hani Hatta anla duyur falan. yani anlayamadık. Peki. Ya burada bir şey diyeceğim, böleceğim. Senin o harika tatlı güzel mikrofonundan çok çok derinlerde bir white noise geliyor. Bunu duyan belki sadece benimdir. Umarım daha Hmm. iyidir insanlar için. O zaman şöyle bir şey yapalım abi. Hop diyelim. Düzeldi mi? Umarım düzelmiştir. Evet. Biraz daha iyi gibi. Ya da belki bendendir, emin değilim. Yani net duyuyorum seni ama hani uzun süre dinlemek Tamam. istediğim için belki biraz da. Yani chat'e birileri yazabilirse eğer hani böyle bir hani hala var falan gibisinden.
Yani ne yapabilirim şu anda bilmiyorum ama olmaması lazım aslında ya. Neyse. Halil şey yazmış. Kick'te yayındayım. Kick nedir bilmiyorum ama restream etmek bilemedim. Galiba öyle bir şeyden bahsediyor. Ha, Kick'te mi stream edecek? O nasıl oluyor bilmiyorum. Ben Kick'te yokum. Kick'i de söylüyorlar. İyi para var falan dediler de bilmiyorum yani. Ee, O zaman Halil'in sorusuna tekrar bir şey yapayım. Ne diyor? Ben de aynı yayındayım. Yayında seni izlememe izin veriyor musun? Ha, okey. Kick'te yayında beni izleyecek yayındayken. Oo, enteresan hikaye. Tamam, o okey. Problem yok bence. Şimdi e, Fatih'in soruya bakalım. Yazılım geliştiricilikten oyun sektöründe danışmanlık ve eğitim tarafına geçmeyi düşünüyorum. Individual contributor'dan danışmanlığa geçerken öneriniz ya da uyarılarınız olur muydu? Oo. Şimdi bende danışmanlık geçmişi var. Gökhan, sende var mıydı? Yoktu galiba, değil mi? Gökhan dondu mu? Dondu galiba. Bir de 3G'den çıkıyor bugün. O yüzden Gökhan böyle donabilir arada. Neyse, yani bu arada danışmanlık geçmiş olmadığını biliyorum Gökhan'ı. Bütün hayatını bildiğim için. E, Ya bir şunu söyleyeyim. Yani büyük ihtimalle düşünüyorsundur da müşteri bulmadan e, başlama. Hatta benim tavsiyem danışmanlığı paralelde yapabiliyorsan bir süre. Tabii bu arada Türkiye'de danışmanlık ne demek, onu da bir tanımlamak lazım yani. Çünkü şimdi Türkiye'de danışmanlık adı altında e, iş yapılıyor. Yani danışmanlık diyorlar, gidiyorsunuz. Abi bir ay danışmanlığa kalıyor danışman. O artık danışmanlık değil yani. Danışılan işe oturup yapmaya falan başlıyorsun. O benim gözümde danışmanlık değil. Danışman gider bir şey danışırsın. 2 gün, 3 gün ne kadar sürebilir arkadaş yani. Haftada bir gün git, ayda bir gün git falan. Böyle bir danışmanlık belki paralelde hafif hafif yapılabilir. Ama diğer tarzda danışmanlıksa onun adı danışmanlık oluyor ama hizmet veriyorsunuz aslında orada. Yani bir uzman olarak gidiyorsunuz, işi de yapıyorsunuz. Yani tabii Fatih, daha spesifik soruların varsa daha iyi olur. Çünkü 15-20 dakika bunun üzerine konuşmayayım. Ama bir, doğal olarak yasal tarafını düşünmüşsündür. Hani faturalama, vergilendirme, kıl, tüy vesaire taraflarını düşünmüşsündür. Hangi alanda danışmanlık vereceksin? O kritik, çünkü danışmanlığın skopunu koymak çok kolay değil. Büyük ihtimalle tahmin ediyorum ki günlük veya saatlik her neyse bir rate ile gideceksin. O rate ile teklif ver. Bir sonuç üzerine proje bazlı danışma bilmiyorum. Ya tavsiye vermeye kalktım da şu an çok fazla dağılıyorum açıkçası. Çünkü çok fazla farklı seçenek var. Genel tavsiye vermekte zorlanıyorum. Ama individual contributor'dan danışmanlığa geçerken zorlanma ne olabilir? Ticari taraf olabilir, fiyatlandırma olabilir. Çünkü bunlar individual contributor'ken Müşteri yapmadığınız yönetimi. şeyler. Ya müşteri yönetimi, individual contributor ve stakeholder yönetimi yapıyorsun. Tabii daha çeşit çeşit müşteri karşına çıkacak, çeşit çeşit proje karşına çıkacak. Ama bunlar zaten işin doğası. Yani bunlar dikkat edilmesi gereken bir şey değil. İşin doğasındaki değişiklik e, diyelim. E, Dikkat edilmesi gereken dediği için böyle biraz düşünüyorum. Hani neye dikkat etmeli? Bence hayır demeyi bilmek de danışmanlıkta önemli ya. O az önce söylediğin şeye de denk geliyor da müşteri bazen çok fazla, çok geniş bir skopta şeyler istiyor. Belki sizin danışmanlık skopunuzun dışında şeyler de isteyebiliyor. O da Abi kritik bence. yani günlük para alıyorsan hani umursamayabilirsin de bu arada. Ama şu var, yani müşteri şunu yapmak istiyorum dediğinde sen bu hani 5 ila 10 gün arası olur deyip de o 5-10 günü sattıysan o 5-10 günde bir deliverable, yani bir çıktı sorumluluğun var. Ama bir de şey var, hani gel işte bizde bu yani ayda bir gün, ayda 2 gün, ayda 3 gün her neyse gel bizim ekiple sync ol. Sürekli bulunan tarzda bir danışmanlıksa bilmiyorum. Yani hayır demeyi bilmek individual contributor'da da önemli. Yani genel hayat pratiği olarak önemli bir konu. Danışmanlık Yani eğlenceli ya. Danışmanlıkta, bak şeyi söyleyeceğim. Danışmanlıkta şey kritik olabiliyor. Eğer iki parti varsa beraber çalıştığınız, yani müşteri var, siz müşteriyle danışmanlık vereceksiniz. Fakat arada bir şirket daha var. O şirkette işi yapıyor örneğin. Bunlar beraber çalışıyorlar. Siz buraya danışmanlık veriyorsunuz. Örneğin şirket bir yazılım üretecek. Yazılım
dışarıda bir şirkete ürettiriyor. Sizi de danışman olarak alıyor. İşte o olayların böyle çetrefilleşebildiği, çünkü o şirketin işte outsource diyelim o ekibe. Outsource ekiple ilişkisi var. Sizin şirketle ilişkiniz var. Outsource ekibin sizinle ilişkisi var. Değil mi? Çünkü onların aralarında farklı bir sözleşme var. Sizin farklı bir sözleşmeniz var. Siz bazı şeylerin bazen şekilde yapılmasını isterken outsource şirket o şekilde yapmak istemeyebilir. Çünkü aralarındaki sözleşme o değildir. Veya uymuyordur onların timeline'ına vesaire. Orada çakışmalar olabiliyor. O kompleksitilerde işe başlamadan önce tarafların birbirleriyle nasıl çalıştıklarını ve birbirleriyle el sıkıştıkları, sorumlulukları ve sözleşmenin detaylarını biraz öğrenmek lazım. Çünkü senin her verdiğin tavsiye adamların sözleşmesinde yapmaları gerekeni yapamamalarına, zamanında yapamalarına vesaire gibi şeylere sebep olabilir. Sen çarpışırsın, sen müşteri için iyisini istiyorsun falan, anlatabildim büyük ihtimalle. Hani orada konfliktler olabiliyor. O pis bir senaryo bu arada. Onu söyleyebilirim. Yani oradaki outsource şirket bir şeyler yapamayınca siz başarısız gözükebilirsiniz. Gibi hikayeler olabilir. Bu ne? Başlıktan adınızı silseniz iyi olur sanki. Arda gene Ha, gitti ya. evet, Arda için. Evet. Doğru. Ya ben dün haberim oldu. Silebilirdim. Silmedim. Yani niyetim kimseyi kandırmak değildi açıkçası. Yani böyle aramızdayız falan, yapacak bir şey yok. Problem olmaz diye düşündüm. Bahadır, senin soruyu atlıyorum. Fenerbahçe Galatasaray ile ilgili. Tamam, Halil cevap vermiş. Oo, Gökhan, ne diyorsun? Ee, Ya bu geçen yayında da gelen sorulardan bir tanesiydi. Geliyor. Aslında bunu daha genel bir yorumlamak lazım. Hani sektör daralması, işte son gelişmeler, yapay zekanın devreye girmesi. Yapay zeka değil ya konu. Daha değil bence. Daha değil. Yani yazılımcıyı tüketen olarak şu an yapay zeka değil bence. Okey, o zaman şöyle geleyim. Çok temel arz talep hani dengesi olarak yorumlayabiliriz. Pandemi döneminde çok fazla talep oldu. Sonra yani yıllardan beri zaten çok fazla talep vardı. Artık herhalde hani datayla tabii yorumlamak lazım bunu. Şu an elimde hiç bununla ilgili bir şey yok. Kaynak data değil. Başka kelime kullanacaktım da şimdi. Kaynak arkam demek istedi aslında da. Evet. Ya, Biz o hissiyat öyle söyleyeyim. Hani educated guess gibi espriyi, bir şey olsun. yani şunu söyleyeyim, o espriyi biz aramızda kullanıyoruz bazen hani Gökhan'la. Kaynak arkam diye bunu insanların kafalarından tahmin attırmalarına karşılık bir şaka olarak şu anda ya biz de kabaca onu yapıyoruz. Hı Ya hı. bir Gökhan çok hızlı ikna oldu şeye, hani AI değil, yapay zeka değil, işsizlik dedim, çok hızlı ikna oldum, bu yorgunluğuna veriyorum. Evet, normalde kolay ikna almıyorum. Doğru. Ya şimdi Türkiye'deki hikaye o değil. Yani Türkiye'de yazılımcı işsizliği artıyor. Fakat ben yani Türkiye'yi az çok biliyorum şu anda. Hani böyle çılgın gibi hani multi agent sistemleri entegre edip kullandıkları için değil yani. Herkes gidip şirketindeki developerlara cursor vermedi yani. Cursor da bu arada en son popüler tool'lardan bir tanesi. O yüzden ona referans verdim. Ee, Olan şey ekonomik daralma çok net bir şekilde. Bir kısım şey de var bu arada. Hani böyle bir bekliyor. Hani her an böyle yapay zeka zaten, yani önümüzdeki bir yılda atıyorum şirketini 20 developer'dan 40 developer'a yükseltecek firma varsa, o da böyle bir, ya dur bakalım bir ya bu AI AI diyorlar, acaba bir üretkenliği, böyle bir gerek var mı, bu adamları almasak mı, büyütmesek mi gibi bir durum, bir hissiyat var. Yani bir belirsizlik var orada. Çünkü şirketine aldığın insanları 6 aylığını almıyorsun, bir yıllığını almıyorsun. Ee, Alıp çıkarmak da bir maliyet. O yüzden hani biz yavaştan mı alsak acaba bunu? Hani bir büyümesek mi acaba? Hani büyümeden halledebilir miyiz? Çünkü yurt dışından hikayeleri geliyor. Bu arada yurt dışından gelen hikayeler de genelde yazılımcı tarafında değil. Başka sektörlerde yapay zeka şu anda insan rollerini yiyor. Ee,
diyelim. Ama yazılımcı tarafına da gelecek. Yani sorunun özüne gelince yeni mezun bir yazılım geliştiricinin iş bulmakta zor olması normal mi? Bence şu anki durumda normal. İnanılmaz normal. Çok yazılımcı var. Hem o kadar yazılımcıya ihtiyaç yok. Yani epey bir gazlandı. Ee, doğal olarak. Bu arada ben yani şey diyorum bu arada. Yani kod yazmayı bilmek illa yazılımcı olmayı gerektirmiyor arkadaşlar. Ne iş yaparsanız yapın. Yani bilgisayara iş yaptırmayı, bilgisayarın nasıl çalıştığını anlamak anlamında bakıyorum. Şimdi gazlandı diyorum da gazlanıp gidip ondan sonra 6 ay yazılımcı bootcamp'i alarak yazılımcı olan birisinin ömür boyunca yazılımcılıktan para kazanmayı beklemesi bence biraz erken. Yani 6 aylık eğitimle ben tamam bunu aldım. Bundan sonra ömür boyu bu mesleği yapacağım. Yani böyle bir şey çok az meslekte var zaten ya. Yani 6 aylık, bir yıllık bootcamp'le gidip ömür boyu ben bundan para kazanacağım dediğiniz kaç tane meslek var? Yani berber olsan 6 ayda usta olamazsın büyük ihtimalle. Yani hani bilmiyorum ama şimdi o yüzden yazılımcı olmak ile yazılım bölümünden mezun olmak arasında ben fark görüyorum. Yani yazılım bölümünden mezun olmak demek illa yazılımcı olmanı gerektirmiyor. Başka bir alana da girebilirsin. Bu biraz şeye benziyor bence. Ya bu da biraz da alışmamız lazım. Hani işte matematik mezunu yazılımcı olabiliyor, değil mi? Hani ya sen lisanstan mezun olduktan sonra gireceğin sektör yani yazılımcı olarak mezun olursun. Ondan sonra bir yere zaten junior gireceksin. Junior girdiğin için orada öğrendiğin şey senin mesleğini de şekillendirecek. Bu alıştığımız bir şey değil ama. Yani jenerik lisans programları dışında yani matematik, fizik gibi belki o bölümlerin mezunları biraz daha alışık buna. Yani mezun olduğumda ben ne de olsa başka bir alana kayacağım çoğunlukla gibi bir hissiyatları var diye anlıyorum. Ama diğer bölümlerde bu yok. Yani ben inşaattan mezun oldum. Olacağım şey belli. Gidip de finansta çalışmayacağım gibi bir duruş var. Bu lisansta okudukları şeyi ne kadar yapabilecekler? Bunun arkasında da şu var aslında. 4 yıllık bir program hani baştan bir konu seçerek 4 yıl uzmanlık yaratmak bile şu an sanki uzun bir süreymiş gibi gelmeye başladı. Çünkü çok hızlı değişiyor her şey. Bu AI'dan dolayı. Neyse çok dağıldım abi. Sorunun cevabı çok normal zorlanması. Hem ekonomi bunun içerisinde var. Aslında bir birincil ekonomi bence. Yani birincil ekonomi. O yüzden Evet, global bakmanız lazım. belirsizlik var. Öncesindeki yani pandemi efektinin o yükseliş dalgasının düşüşü tarafı var. O dönemki arz yani talebin artmasının bir yerde match olması ve sonrasındaki düşüş de var. Ya bu Kolaylıklar arada birisi bu arada hala benden şey geldiğini söylemiş de. White Noise. Aa, bir saniye abi. Bir saniye. O temassızlık mı yapıyor? Geliyor mu hala sesim? Geliyor. Sesin geliyor. White Noise da geliyor. Bir şey değişmedi. Sesin nasıl? Bir konuşsana. Konuşayım, konuşmaya devam edeyim. Şu anda geliyor mu? Gelmiyor Ee, galiba değil mi? şu anda yok, sesin geliyor. Ben duyuyorum. Ama o white noise hala var. Az önce bir şeyi böyle hani kıstın ve o esnada white noise da azaldı gibi. Yani böyle amfinin sesini çok açarsın ve araya artık white noise gelmeye başlar ya. Durduk yere O, niye her şeyde bir değişiklik oldu ben onu anlamadım. Şu anda durum ne? Çıldırdı şu mı? an şu an duyuyorum. Az önce bir şeyler gitti. Şu an duyuyorum ama. Çok enteresan. Sesim geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor. White noise geliyor. Sonra bakayım ya. Şu an Allah Allah. Peki bir çılgınlık Bundan daha daha yapayım mı? işleri karmaşıklaştırırsanız, kompleks hale getirirseniz, Daronya'nın setup gibi, sound setup'ı gibi. Ya ama sıkıntı olmuyordu ya. Dur bakayım bir şey deneyeceğim. Sesim gidebilir bu arada. Bilmiyoruz. Şu an yok bir şey. Evet. Şimdi Aa, nasıl? harika Geliyor harika. mu?
Temiz. Güzel değil Tertemiz. mi? Hı hı. Ha, tamam okey. Tamam anladım abi. Anlatırım niye olduğunu da çok uzun hikaye. Şimdi o zaman Oh be. sorulara devam. O kadar kötü müydü ya? Hmm. Eee, şimdi hop uzun bir soru böyle aldım attım okumadım daha. Veri bilimi takımı içinde daha data engineer olarak çalışıyorum. Python dil yaptım tam olarak data engineering işi olmayan. Şimdi de ilgili olduğum için LLM işlerini yürütüyorum. Soru değilmiş bu. Devamı geliyordur belki Bir ilerlerde. ontolojik ızdırap. Benim O, de o, gözüm ona takıldı. o iyiymiş, o iyiymiş, o iyiymiş. Onu sevdim. Hocam yaşam koçluğu, öğrenci koçluğu yapıyormuşsunuz. Süreç nasıl oluyor? Olumlu gelişmeler yaşandı mı? Evet, yapıyorum. Bir yılı geçti sanırım. Yapıyorum. Olumlu gelişmeler o yaşandı mı? Olumlu gelişmeler yaşanmasa devam etmezdim ki şöyle. Yani çok tereddütle başladığım bir şeydi benim. Emm, çünkü karşılığında para alıyorum yani. Hani tereddüt etmemin sebebi de aslında farklı o da uzun bir hikaye. Yani yoksa profesyonel olarak eğitimini de aldım bu arada hani orada da bir sıkıntı yok da olumlu gelişmeler yaşandı mı? Yaşandı. Çok mutlu oluyorum. Eee, yani koçlukta birisine faydalı olduğumu gördüğümde inanılmaz mutlu oluyorum. O yüzden istiyorum ki daha fazla aslında insanlar aslında tabii daha fazla almalarını istediklerimi yüzlerine söyleme şansım yok. Çünkü bu doğal olarak bana daha fazla para da vermeleri anlamına geliyor. Onu hani onu istemek çok yani isteyemiyorum bunu öyle söyleyeyim yani. Ama çok mutlu oluyorum yani. Tabii şey sıkıntısı oluyor onu anlatmam gerekiyor bazen. Beni uzman olarak görerek gelenler olduğu için çoğunlukla diyeyim. Yani sektörel deneyimi bilerek gelenler oldukları için aslında koçluktan çok mentorluk bekleyerek geliyorlar. Eee, bunu artık konuşuyoruz yani hangisi isteniyorsa. Çünkü mentorluk farklı bir şey, koçluk farklı bir şey. Ben herkesin bir koçluğu deneyim etmesini de isterim ama şunu da söyleyeyim. Son dönemde başka koçlarla da ve başka şekilde eğitim almış koçlarla da denk geliyorum. Eee, ya çok klişe olacak da eee, bunun yeni şeyi oluşuyor dünyada. Hani koçluk nasıl yapılırla ilgili literatür diyelim bir anlamda hani bir eğitim vesaire her neyse yeni oluşuyor. Emm, çok fazla yanlış yapıldığını görüyorum ve üzülüyorum. Bu arada yani işi öğrendikten sonra yanlış yapıldığını daha net görüyorsunuz ya o yüzden canınız sıkılıyor. O yüzden tavsiyem aslında uzun vadede şey olabilir yani hani birden fazla koç zaman içerisinde belki yani bir yıl birisi bir yıl birisi olabilir ki şeyi de görün hani çünkü aksi halde yanlış yapan birisiyle takılma şansınız da var. O da tatlı olmaz yani. Ya koçun özetle şunu söyleyebilirim. Koçun size bilgi vermemesi gerekir. Yani koç şey değildir. Uzmanlığını sizinle paylaşacak kişi değildir. Koç size bir şey öğretecek kişi de değildir. Koç sizin kendi yolunuzu bulmanıza yardımcı olacak kişidir. O yüzden sorularınıza cevap vermez, sorularınıza cevap bulmanıza yardım eder. Bunu yapmıyorsa, cevap vermeye başlıyorsa o mentor olabilir veya farklı bir şeydir. Bir de şey sıkıntısı var tabii ki. Emm, bu ihtiyaca göre de değişebilir de bir alanda koçluk verilebiliyor. Ben öyle yapmıyorum örneğin. Ya benim aldığım eğitim de o değil zaten. Yani bir alanda koçluktan kastım ne diyelim ki kariyer koçluğu veriyor sadece. Emm, yani işe yarıyor tabii ki. Eee, ama genel bakılmasından yanayım ben. Neyse gelişmeler yaşandı mı? Gelişmeler bunlar. Eee, çok yakında şeyinde sınavına gireceğim ben. Benim aldığım eğitim Amerikan eğitimi. Eee, pratik sınavını geçmiştim zaten. Şimdi yazılı sınav var bir tane de. Yazılı sınavın gereklilikleri de farklıydı o yüzden beklemem gerekti. Yazılı sınavda geçtikten sonra Amerika'da bunu şey haline getirdiler. Koçluk artık hastanelerde Health and Wellness Coach diye geçiyor. Yaşam koçu demiyorlar onlar. İşte sağlık ve
Wellness ne? İyilik mi? Ee, Koç. Hastanelerde terapist gibi koçlar var şu anda Amerika'da. Ve terapistlerle beraber çalışıyorlar. Ve bunlar Tabipler Odası diyeyim Amerika'nın tarafından e, sertifikalandırılıyor, onaylanıyor. O Tabipler Odası sınavına gireceğim zaten Amerika'daki ben de. O son şeyim. O yazılı sınavı da geçtikten sonra, pratiği geçtim, yazılı da geçtikten sonra böyle bir yapı oturtmuşlar. Avrupa'da böyle bir şey yok bildiğim kadarıyla. Türkiye'de zaten yok yani. Ama zaman içerisinde bunu göreceksiniz yani. Hastanelerde koçlar çalışacak. Hastanede çalışabilmesi için de doğal olarak bütün şeyi regüle etmeniz gerekiyor. Yani sigorta falan karşılıyor yani şu anda Amerika'da. Siz bir hastaneye gidip koçluk aldığınızda. Evet, koca koca kurumsallar Agile danışmanlığı için yığınla para ödüyorlar. Agile üzerinde danışmanlık yapma tavsiyem olurdu. Bu şey gibi. Abi çiğ köfteciler çok satıyor. Çiğ köfteci açalım gibi bir şey bu. Ee, Yazılımcıların iş bulmasının zorlaşmasındaki kriterlerden bir tanesi de bu. Hani hep şey olur ya işte bir mahalleye bir tane aynı çiğ köfteci, sonra yanına bir tane daha, sonra yanına bir tane daha, sonra yanına bir tane daha, sonra zaten sonradan açılanların hepsi batar, bir tanesi kalır falan. Agile danışmanlığı kısmı ise apayrı bir kanayan yara bence. Bitmedi mi bu ya? Hala devam ediyor mu ya? Devam ediyordur nitekim de yani. Yani hala şey hani o dönüşüm yaşanamadığı için bir türlü. Geçmedik mi bunu diye düşündüm bir anda. Bir yandan LLM projeleri güzel fakat data engineer olmaktan da çok uzaklaşıyorum. Dışarıdan silme bakan biri tam olarak ne yaptığımı şu an anlamayacak durumda. Devamı var bu yorumun. Üçüncü partta Ee, soruyu alacağız bence. Ha? Galiba 4 senedir çok dağınık işler yaptım ama hepsi data ile ilgili. Şirketler çok daha spesifik alanlarda uzun tecrübesi olan insanlar arıyor. Ne yapayım bilemiyorum. Var mı tavsiyeniz? Hadi Gökhan topu sana atayım sonra ben gideyim. Çünkü buna benzer bir konuyu ben birisiyle konuştum da cevabım az çok hazır. Aa, benim değil. Düşünmem lazım. Peki. Yani bu taraftaki Hı. ekosistemi çok bilmiyorum ama yine yani genel yaklaşımla ilgili ben bir şeyler söylemek isterim. Eğer gözlemleriniz sizin çalıştığınız alanda ihtiyaç ya da sizin biriktirdiğiniz deneyimde ihtiyaç olduğunu, daha az ihtiyaç olduğunu gösteriyorsa veya başka bir şeye ihtiyaç olduğunu gösteriyorsa piyasa, o tarafa doğru yönelmeyi zorlamak lazım. Yani bunu görüyorsanız yöneticinizle konuşabilirsiniz. İşlerin o tarafa doğru değiştirecek şekilde taleplerde bulunabilirsiniz. Ya da iş değiştirebilirsiniz. Ya da boş zamanlarınızda çalışabilirsiniz. Çok genel oldu. Sana bırakıyorum. Bu tarafta çok bir bilgim yok. Ya bu arada LinkedIn'den de yorumlar geliyormuş. Çok iyi. Süper. Geliyor geliyor. Onu keşfettim ben de şu anda. Em, Şimdi abi dağınık dediğin şey çok da dağınık değil. Yani LLM, data engineer falan filan. Yani sonuçta data science şapkası altındaki şeyler diyelim kabaca ilgileniyorsun. Öyle süper dağınık değil. Yani bir mobil geliştirip bir anlatabiliyor muyum? Öyle bir şey değil. Yani en azından listedikleri. Burada şey problem olabiliyor. Bunu öngörüyorum. Ya problemi bu mu emin değilim ama şimdi bir yere başvuruyorsun ve spesifik bir şey arıyorlar diyorsun ya. CV'yi hazırlarken birincisi spesifik aradıklarını sana söylediler mi yoksa iş ilanından sen mi yorumladın? Çünkü iş ilanında çok spesifik takılabiliyorlar da içeri girdiğinde farklı çıkabiliyor. Bir ona bir bakmak lazım. Yani içeri girdiğinde senin o çeşitliliğin hoşuna gidebilir. Çünkü çoğu yer aslında e, çok yetenekli insan arıyor şu anda. Ha diyelim ki sen nadiren gerçekten bir konuda LLM konusunda dikey uzmanlığı olan birisini arıyorlar. Denk geldin değil mi? O zaman şöyle yapacaksın. CV'yi fine tune edeceksin. Yani ne yapacaksın? CV'yi oradaki hikayeleri öyle bir anlatacaksın ki her şeyi LLM etrafında dolaştıracaksın. Her projeyi LLM etrafında dolaştıracaksın. Başka yapacak bir şey yok. Tamam mı? Yani elindeki her şeyi gösterme derdinde olmayacağız. Bazı şeyleri gölgede bırakacağız. Tamam yani data engineering projesinin içinde LLM vardı ama belki LLM tarafında sen çalışmadın. Veya nasıl bunları düşünmek lazım yani. Tamam birazcık oradaki çeşitliliğin alakasız kısmını birazcık gölgede bırakmaya çalışmak lazım CV'de ki CV'yi okuyan adamın gözüne çarpan şey sürekli LLM'imsi şeyler olsun.
Yani bunu böyle söylemek kolay tabii ki. Oturup üzerine çalışmak lazım. Eğer böyle süper deep dive spesifik. Genelde ben bunu şey problemi olarak görüyorum. Hani konuştuğumuz kişilerde. Hani işte bir backend yapmış oluyorlar, bir frontend yapmış oluyorlar. İşte bir data tarafına bulaşmış oluyorlar falan filan. Sonra işte bir data işine başvurmak istiyorlar. Ama deneyimlere baktığında işte 2 yıl client var, 3 yıl bilmem ne var falan. Deneyimin tamamı yani backendçi değil örneğin. Ama backend işine girmeye çalışıyor. Orada hani dezenformasyon, bunu çok söylüyorum yani çok söylerken buluyorum kendimi. Dezenformasyon önemli. Neyi söylediğiniz kadar neyi söylemediğiniz de çok önemli. Çoğu zaman CV inceleme için hatta ayrı oturum koydum SuperPeer'a. SuperPeer reklamı çekeyim mi? Neredeydi onu? Buralar hazırlamıştım. Hop hop. Ee, aşağıya kaygan. SuperPeer'den sonra Hayvan CV mı? oturumların Kayan. CV oturumlarında çoğu zaman söylediğim şey bunu kaldıralım, şunu kaldıralım oluyor yani. Ee, yani onu da şey önemli. Neyi söylemediğiniz önemli. Ya ben bu soruyu CV spesifik almamıştım ama şimdi dediğim perspektiften bakınca yani yine dediğine katılıyorum. Nasıl anlattığın önemli. Bir de bazen çok renklilik tatlı da olabiliyor ama işte dozajı çok iyi ayarlamak lazım. Bir de bazı şeyleri çok öne çıkartıyorsanız oranın arkasında durabilecek background'unuzun da olması lazım. Hani şöyle değerlendirdim dediklerini. İşte diyelim ki önümüzde bir CV var. İşte LLM. O taraflar hep öne çıkartılmış. Interview'da da o zaman derin LLM soruları, hani o tarafa odaklanmış bir interview beklemeniz gerekir. Ve belki ona göre hazırlanmanız gerekir. Biz bir arkadaşla şey bile yaptık yanlış hatırlamıyorsam. Yani highlight etmek istediği yani başvurmak istediği roller ile alakalı hiçbir şey yapmamış. Fakat o rollerle ilgili eğitimi var. O zaman dedik ki eğitimi öne koyalım, deneyimi sonraya koyalım CV'de. Hani ben niye başta alakasız eğitimleri gösterip eğitimi aşağıya, pardon alakasız deneyimi gösterip eğitimi aşağı. Bazı yerlerde şunu yaptık örneğin. Şimdi düşündükçe aklıma geliyor. İş yerlerinde genelde klişe şeydir yani bu yıllarda şurada çalıştım, şunu yaptım, şurada çalıştım, şunu yaptım mesela. Dedim ki şöyle bir şey yapalım. Bütün bu çalıştığın yerlerde örneğin atıyorum şimdi LLM ile ilgili projeleri çıkart. Yaptığın projeleri de yukarıya koyalım önce. Ne projeler yaptığını sıralayalım, yıllarını koyalım, neler yaptığını anlatalım. Sonra aşağıya hangi şirketlerde ne görevin olduğunu da daha ufak koyalım. Ama ne oldu böylece CV? Primary baktığında o LLM projeleri yapmış bir adam olarak duruyorsun. Arada belki boş yıllar var. Problem değil çünkü aşağıda hangi yıllarda nerede çalıştığını da gösterdik. Ama onu biraz daha gölgede bıraktık ve aşağıya ittik. Yukarıda LLM projelerini highlight ettik. Yani böyle triklerle bir şeyler yapılabilir bence. CV fine tuning. Evet, evet. Şimdi ne diyor arkadaş Hamza? Merhaba, 35 yaşından sonra kariyer değişikliği yapıp yazılım sektörüne geçmek sizce ne derece mümkün? Mümkün olduğunu düşünüyorsanız nasıl bir roadmap önerirsiniz? Hamza biraz önce insanlar işsiz diyorlardı. Geçmek istiyor musun hala diye bir sormak istiyorum. Ee, Ya teorik olarak mümkün tabii ki de üstüme dediklerine döktüm suyu. ilaveten. Ee, Ya biraz bence acı çekmeye hazır olmak lazım bu senaryoda. Özellikle şu anki Keşke e, mevcut mesleğini de söyleseydi Hamza. evet, evet. Yani acı çekmeye alışık mı değil mi onun yorumunu yapacaktım da. Çünkü Ya bu meslek kolay bir meslek değil yani. belki şöyle bir şey olabilir. Manalı bir pet olabilir. Şu an işte elinizde olan deneyiminizle yazılımı bir araya getirdiğinizde çözebileceğiniz bir sorun, iyileştirebileceğiniz bir şey görüyorsanız o harika olur. Çünkü bir yandan yanınızda cebinizde ne deniyordu ya Domain domain, bilgisi. aynen Yani domain. bir meslek bir başka bir meslek. Abi inşaat mühendisi sen inşaat yazılımı yapma gibi bir şey yani. Hı hı, aynen ona getirmeye çalışıyordum. O ikisini birleştirebilirseniz belki baştaki o acılı olan kısmı biraz daha Birazcık yumuşatır. yumuşatabilirsiniz. Evet. Yani mümkün değil. 35 yaş geç bir yaş değil. Yani 45 de yapılabilir. Bence 55'te de yapılabilir. 65'ten çok emin değilim. Ama yapılabilir yani. 65'te de yapılabilir bu arada. Hani yapılamayacağını düşünmüyorum. Hatta yıllar önce bununla ilgili ben video çekmiştim yani. Nasıl bir roadmap? Abi burada roadmap ya şimdi
35 yaşı şey olarak görmüyorum. Hani böyle finansal özgürlüğünü kazanmış insan olarak görmüyorum. Klişe timeline'la gidip. O yüzden şey diyemiyorum. Hani kendi şirketini mi başlatacaksın bilmiyorum. Kendi şirketini başlatacaksan yazılım olarak. Yani ben bir startup girişimi yapacak. Orada roadmap çok değişir tabii ki. Ama bir yere işe gireceğim diyorsan bir senin psikolojik olarak junior olmayı kabullenmen bir mesele. Ee, Şirketin 35 yaşında bir insanı junior olarak işe alması ayrı bir mesele. Çünkü şirket şunu düşünür. 35 yaşındaki bir insana, şimdi klişe kafalarla gidiyorum, bu klişe kafalarla da gidiliyor. Şimdi 35-40 yaşındaki bir adam evli misin diye soruluyor. Evliysen çocuğun var mı falan. Bu arada bunları sormasalar da varsayıyorlar. Yani özellikle 35 yaşındaki adamın isteyeceği paranın sırf yaşından dolayı 20 yaşındaki birisine göre daha yüksek olacağını varsayıyorlar. O yüzden sen junior bir işe başvurduğunda yani bu adam zaten fazla para ister. Hani ben genç birini alayım, daha düşük parayla çalıştırırım. Şimdi bir de bu bariyeri aşman gerekecek. Hı hı. Tamam mı? Yani sen şeyi söylesen bile hani ben kabul ettim tamam 20'li çocuklarla yani, yani dediğim gibi genellemelerle gidiyorum da hani daha juniorlarla beraber çalışmayı kabul ettim. Yöneticin belki 30 yaşında olacak, anlatabildim mi? Bunların hepsini psikolojik olarak ben aşabilirim. Bunları kabul ettim ama işte şirketin sana karşı olan ön yargısını nasıl kıracaksın kısmı zor. Yaşını söyleme. Aslında Türkiye'de yasalar ne bilmiyorum ama ne age discrimination, hani yaştan dolayı ayrımcılık suç olmalı bence. Türkiye'de suç mu bilmiyorum. Ama Değildir e, büyük ayrı, ihtimalle de. ayrımcılığın her türü suçtur. Aslında o da suçtur demek lazım. Aslında o yüzden ben zaten sivillerde de söylüyorum. Yani cinsiyetini belli etme. Yaşını belli etme. Ne gerek var ya? Çünkü belli ederek karşı tarafı aslında topa sokuyorsun. Yani ne topuna sokuyorsun? Karşı taraf kasıtlı olmasa bile, kasıtsız bile ön yargılı olabiliyor. Adamın niye hayatını zorluyorsun yani? Adamın ön yargısız olmak için efor sarf etmesi lazım. Çünkü ön yargı hepimizde var. Tamam mı? Ama orada 35'i gördüğünde adamın bir mental efor sarf edip kendi kendine demesi lazım ki hayır bir dakika dur. 35 olduğu için ben şunu varsaymamalıyım. Yazma abi. Şimdi diyeceksin ki deneyimlerimden anlayabilir. Deneyimlerini silmeye başlayacaksın zaten. 35 yaşında bütün 20 yıllık veya neyse 20 yıllık değil de 10 yıllık 15 yıllık deneyimini belki koymayacaksın. Yani CV biraz önce konuştuğumuz şekillerde toparlanması gerekecektir kesinlikle. Yani roadmap verdik mi emin değilim. Şey daha kolay olur ama startup roadmap'i daha kolay olur. Yani bir startup'a işe girmekten bahsetmiyorum. Startup'ın Ki sahibi. ya bu da şu da olabilir. Bak şu an aklıma geldi. Startup'ın sahibi olursan tabii ki aynen ondan bahsedelim daha kolay olur. Bir de şu olabilir. Yine mesleğini bilmiyoruz. Bir startup'a double rolle girebilirsin. Yani bu ufak startuplarda olur bu arada. Fakat şeyle konuşman lazım. Yani ulaşman bu insanlarla konuşman lazım. Yani diyeceksin ki babacığım atıyorum muhasebecisin değil mi? Muhasebeci olarak gireceksin. Ama diyeceksin ki ben haftada bir gün yazılım çalışmak istiyorum. Çünkü ben şu bootcamp bitirdim. Ya o gerçekçi olmak gerekirse ben bunun biraz düşük ihtimal olduğunu düşünüyorum ama bu şurada Düşük çalışabilir. ihtimal Kendi ama bulunduğum şirkette bir yazılım departmanı varsa belki o tarafa doğru gitmeyi hani konuşabilirsiniz, isteyebilirsiniz. Bu geçiş bence çok keskin bir şekilde olmamalı. Hani ben şu an işimi bırakıyorum, 6 ay yazılım çalışacağım, sonra da iş arayacağım. Bu bence en kötü seçenek bu olur bence. Şu an işte işim aynı şeyi söylüyoruz. evet evet doğru ama ben şeyi Hmm. demeye çalışıyordum. Kendi şirketin içerisinden hani yan departmana atlamaca, zıplamaca. Öyle yani yeni bir işe başvururken muhasebe departmanına ben gireyim oradan Vallahi işte haftada bir günde yazılım departmanıyla beni bunu çalıştırın. küçük yerde yapabilirsin. Yani çalışan sayısı 50'nin altında olacak. Yani 50'nin altında olan startupta bunu yapma şansın olabilir. Yani gidersin yazılımcılarla takılırsın falan filan bulaşırsın. İşte gidersin üniversiteye dersin ki ya ben muhasebe işini zaten yapıyorum haftanın bir günü veya her gün 3 saat. Her neyse anlatabildim mi? Yazılımcılarla bulaşırsın ama küçük yerde yaparsın bunu. Ya düşünsene bunu Microsoft'ta yapabilir misin abi? Gidip HR'da ben muhasebe departmanındayım. Bilmem ne mühendislik grubuna geçeceğim. Yani Microsoft'ta bu daha mümkün. belki olur da çok Yani zor bence ya. abi Yani
Ya şey, Çok enteresan şu anda ikimizin farklı düşünüyorlar. evet, evet bence de. Ama yani organizasyon çok büyük. Bir de yani şey hani kültürel olarak Kim departman vurduya gelir diyorsun. Çaktırmadan. hayır. Şunu demek istiyorum. Organizasyon çok büyük ve içerideki insanları hani korumak, hani burada kalmalarını sağlamaya yönelik bir motivasyon da var. Ondan dolayı belki hani HR'la vesaire konuşarak bir program oluşturup Diversity. Muhasebeci yok yeterince ekibimizde deyip Diversity'den kazanır mısın? Neyse. bak Yani oynanması gereken noktalardan bir tanesi bence bu. yok abi. Diversity'de daha o olgunluğa gelmedik maalesef. Sadece dışarıdan bakıyoruz insanlara Diversity. Şimdi soruya geçiyorum. Ed Anderson diye bir YouTuber abi yüksek orta faiz dönemlerinde full stack developer olmanın specialize olmaktan daha mantıklı olduğunu söylüyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bunu ekonomiye bağlamış. Yüksek orta faiz. Şimdi yüksek orta faizde Mantığı ne? ne dedin? Yani bu korelasyonu nasıl kurmuş? Hani Ya şöyle yüksek orta faiz demek kabaca işte para bolluğu olmayan dönem demek. Yani şirketler kolay kolay para bulamıyorlar. O yüzden daha cimri oluyorlar diyelim kabaca. Daha cimri oldukları için de böyle daha çok daha cross functional yani full stack developer'ları isterler gibi böyle 50 kilometrelik bir korelasyon olmuş. Yani ya şöyle olur mu olmaz mı? Bana tek bir cevap vereceksin dersen hani siyah beyaz. Olur derim. Ama araya green'in tonlarını eklediğinde ben buna %55 falan derim yani hani confidence level olarak. Anlatabildim mi? Bilmem şey yapabildim mi ama ama eee, ben şeyden bağlamazdım ya. Yani yüksek orta yani anladım ekonomik yani nasıl diyeyim ekonomik durumda full stack'lik üzerinden bağlantı kurmazdım. Ne tarafta iş bulmak istiyorsanız o taraf üzerinden kurardım. Yani tabii yani. Çünkü bir tek değişken global ekonomi de değil bu arada. Hani global ekonomi her şirketi aynı şekilde etkilemiyor bu arada. Baktığında şu son yüksek enflasyon döneminde bütün işte Microsoft ve AWS, Google vesaire bunlara baktığında e, aslında yüksek enflasyonun o şirketleri etkilemediğini çok net görüyorsun rakamlarda. Küçük şirketleri daha fazla etkiliyor. O yüzden hani tek bir değişken yok burada. Yani çok daha kompleks aslında formül. katılıyorum. Bir de ne tarafta nasıl bir alanda çalışmak istediğinizle de alakalı. Ee, yani örnek veriyorum. Postgre üzerinde işte Hmm. hani low level bir şeyler yapmak istiyorsanız hani kendi şu an çalıştığım projelere referans veriyorum. Ya full stack olarak giderseniz pek bir şansınız yok açıkçası. Çünkü çok derin bir şey bilgi knowledge isteniyor o tarafta. Ama örnek veriyorum cross platform app development yapacağım. İşte rapid app development yapacağım. Okey o zaman güzel ama ben biraz da şeyi düşünmeye başladım. O dönemin artık eskide kaldığını düşünmeye başladım. Eskiden bir tane insan gerçekten oturup böyle backend'i, frontend'i, işte mobile app'leri hepsini bir taraftan çıkartıp hayatına devam edebiliyordu. Şu an yavaş yavaş şeye doğru gidiyor gibi geliyor bana. Bunlar artık birbirlerinden daha ayrılmaya başladı. Ayrı ayrı ekipler olarak organize ediliyor ve ayrı expertise isteniyor gibi bir hissiyatım var. Ama bu tabii yine çalışacağınız şirkete vesaire vesaireye göre değişir. Hatta eğer şu AI muhabbeti şey olursa belki ters yöne de gidebilir. O da olabilir. Ee, Şimdi şu soru en çok sevdiğim soru işte. Bu LinkedIn'den geldi. Gördüm bunu. Bu kadar Halil'in. Büyük ihtimalle devam vardır da ileride karşımıza çıkar. Neyse. O Twitter'dan bile soru alabilmişiz bu sefer ya bu platforma. Aa süper. Çok hoşuma gitti bu olay. Hı? Harika. X'ten pardon. Farklı meslek gruplarındaki çalışanların yazılıma yönelmesi sektörde nasıl bir etki yarattı sizce? Ha, bir saniye. Örnek veriyorum. Turizm okumuşsun, yazılıma öğreniyorsun Az önce gibi. söylediğiniz. Aha. He, tamam şimdi anladım. Eee, Nasıl bir etki yarattı? Bence pozitif ya. Yani ben biraz dalgasını biz farklı bir sebeple geçtik. Yani anlamışsınızdır da.
Neyse hani diversity anlamında önemli bence. Hani yani fikir çeşitliliği anlamında şirket içerisinde farklı backgroundlardan gelen insanların olması bence önemli. Katılıyorum. Ha diyeceksiniz ki işte adam turizm okumuş, yazılım vesaire. Ya o kendini geliştirmek için yapmıştır bir şeyler. Yani o farklı, liyakat konusunu ölçme konusu farklı bir şey. Yani biri 4 sene okuyarak bir yere gelir, biri başka bir şey yaparak bir yere gelir. Gelmemişse de bu sektöre girememelidir bence falan gibisinden bir şey söylemem lazım. Yani onu ayrı yere koyuyorum. Yani şöyle bir şey söyleyemem kesinlikle. İşte sektörde işte eğitimsiz, farklı alanlarda eğitimlerle geldikleri için bu sektörü bilmem ne yaptılar falan, öyle bir durum ben görmüyorum en azından. Fundamental'ları bilmekle alakalı şey de bile görüyorsun onu ya. 4 senelik bilgisayar mühendisi bile fundamental'ı bilmeden gelebiliyor yani. Doğru, katılıyorum. Ama ben biraz şey farklılığı görüyorum ya. Nasıl diyeyim? Ya bu arada Hmm. farklı olacak. Olmasını istiyoruz. Ama hani bırakıyorum. Şey diyecektim. Hani gerçek efficiency takıntılı oluyor mesela birçok formal eğitimden gelen insan. Hani nasıl diyeyim, temel Hmm. mühendislik prensiplere daha fazla e, önem veriyor. Daha dikkat ediyor. İşte code review gibi süreçler vesaire yaşıyoruz ya, o taraftaki e, harcadığı efor daha önemli, daha anlamlı oluyor. Ama yani yine de tabii ki bunu sadece farklı meslek gruplarından gelmeye bağlamak yine yani çok manalı değil. Bu sadece ufak bir gözlem. Bir farklılık bence bu. Dolayısıyla hani çok 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 böyle düşük confidence rate'de şey de diyebilirim. Belki bence birazcık kaliteyi düşürebiliyor. Hmm. Şimdi senin bulunduğun yeri düşündüğümde ve seninle beraber arkada gündelik konuşmaları düşündüğümde ne demek istediğini şöyle hemen bir şey yapayım, paketleyeyim. O Tamam. da şu: e, gerçek dünya ve business'ın farkında olmayabiliyorlar demek mi istedin? Evet, tam. Çok teşekkür. Ya bugün gerçekten buna ihtiyacım var. Gerçekten çok teşekkür ederim. Kelimeleri arda arda getirmekte zorlanıyorum. Şimdi yani şöyle aslında bunu açıklayabiliriz de. Gökhan Postgre ekibinde Database Engine yazıyorlar. Şimdi Database Engine yazan adamın hani işte Azure'a gelip database'i alıp kullanan adamın, yani orada sen nesin? İşte frontend developer'sın diyelim ki. Tamam mı? Veya backend developer'sın. Database engine kullanıyorsun. Senin o ürüne bakış açın ve o ürünle interaksiyonun ile aşağıda hiç o interaksiyonu yaşamamış, hiç o deneyimi yaşamamış bir developer'ın sadece engine'in içerisinde çalışmaya başladığında ki perspektifi çok farklı oluyor. Bunu aslında PM'in toparlaması lazım ideal şartlarda. E, Çünkü hani dışarıdaki dünyayı PM'in bilip içeriye getiriyor. Ama teknik know-how perspektif tam olarak PM de değil. Öyle değil ya. Engineering manager mı desem. Bir de Ya bir de bahsettiğim bazı şeyleri evet bir süre elinle dokunmazsan çok zor yani aktarılması da. katılıyorum. Ama Yani bu biraz daha şey gibi. bir şeydi demek istediğim. Yani Yani insanların içerisinde Hı. bir şeydi demek istediğim. Yani illa dışarıdan gelen birinin bunu regüle etmesiyle vesaireyle değil. Hani farklı dünyalardan geliyorlar. Yani nasıl diyeyim? Ben belki örnek veriyorum, işte senle ben aynı ekipte olalım. Ben gelip sana ya bak şuradaki işte 8 byte'ın allocation'ını işte düşünmemiz lazım vesaire diye geldiğimde sen diyorsun ki, niye ki, ne var 8 byte falan. Hani oradaki bakış açısını bir araya getirebilmek zaman istiyor gerçekten. İşte Çünkü nasıl süper bir abi, etkiye bakış sahip olabileceğini çeşitliliği. bilemiyorsun. Bakış Bu bir çeşitliliği yandan işte. güzel, bazen de dezavantajı var. Ya bu şey gibi, onu da örneğini de vereyim işte, yani API yazıyorsun, mobile development hiç yapmamışsın. O zaman yazdığın API hani nasıl olur? Yani süper de olabilir, olmayabilir de, ama mobile development bir yaparsan o zaman diyorsun ki bu aslında böyle kullanılıyor. O zaman API development'a geçtiğinde yazacağın API'ler, yani şeması vesairesini dizayn ederken düşünme tarzın değişmeye başlar. Çünkü kullanacak adamın ihtiyaçlarını anlamaya başlıyorsun. Nasıl bir yaşamdan geldiğini biliyorsun bir anlamda. Doğru. Yani bir kelime daha, bir cümle daha ekleyip bırakıyorum.
formal bir eğitimden geldiğinizde üzerinizde çalıştığın platformun alt tarafında neler olduğunu biliyorsunuz. İşte CPU'yu biliyorsun, nasıl çalıştığını biliyorsun, operating system biliyorsun, I/O kolları biliyorsun vesaire vesaire. Ve kod yazarken bunlar da senin aklının bir tarafında duruyorlar. O taraftan gelmeyen meslek gruplarında da şey var. Tamam, ben bu kodu böyle yazarım ve çalışır. Arka tarafta ne olduğunu çok iyi hayal edemiyorlar gibi geliyor bana. Ama tabii ki bu insanların kendi eforlarıyla da çok rahat bir şekilde kapanabilecek bir şey. Şimdi böyle bir soru sormuşsun. Cloud platformları Türkiye piyasasına girmekte geç kalmadılar mı diye. Bu soru geç kalmış bir soru. Çünkü ya 10 yılı geçti herhalde Azure. Yani ben Azure'u bildiğim için Azure'dan örnek vereyim de Azure ticari olarak satın alınabilen bir ürün. Acaba data center olarak gelmekten mi bahsediyor? Sinan bu soruyu birazcık Bence onu mu soru. soruyor? Yani Türkiye'de Piyasaya girmekten. yok. Ben Türkiye'de data center kolay kolay olacağını da düşünmüyorum. Yani o Türkiye'nin siyasal ve politik ilişkileriyle alakalı abi. Çok net. Yani çünkü bir data center açmak demek bilmem kaç milyar dolarlık yatırım demek. O yatırımı buraya yaptıktan sonra bir de o yatırımın ötesinde o data center açtıktan sonra o data center'ın içerisindeki data o yaşadığı ülkenin kurallarına tabi. Ee, Yani Regülasyon. yasal regülasyonlar vesaireler ve yasal sisteme güven gibi metriklerin e, uyuştuğu bir siyasal politik e, üreticiyle yatırım olabilir. Yani atıyorum işte belki Çin'den bir cloud provider gelip Türkiye'de data center açabilir ama Avrupa'dan bir cloud provider gelip açamaz veya tam tersi her neyse yani bu tarz örneklerden bahsediyorum ama kısa vadede olacağını zannetmiyorum. Çünkü son 5 yılda da bu bölgeye hizmet verecek data center'ların çoğu Türkiye'nin yakınlarında açıldı. Maalesef ki yani artık Türkiye'de açılmasına süper bir gereklilik e, şu anda görmüyorum. Buna kişisel yorumum tabii yani. Ya bunun içine ekonomik durumu da eklemek lazım açıkçası. Yani çünkü bir data center'ı açmak demek aynı dediğin gibi uzun yılları kapsayan bir projeksiyon, bir şeyi projekte edebilmen demek. Hani bunun için stabil bir ekonomi, işte stabil bir siyaset, politika, adalet, hukuk vesaire gibi şeyler de gerektiriyordu büyük bir ihtimalle. Günün sonunda fizibiliteye geliyor yani. Demek ki feasible görmüyorlar ki çok bu tarafa gelmiyorlar maalesef. 4. sınıf bilgisayar mühendisliği tüm derslerim yapay zeka ile alakalı başka alana yönelmemizi istemiyorlar herhalde. Ya, şeyi de merak ettim. Üniversiteyi merak ettim. Yani 4. sınıfta ya Türkiye'deki sistemi çok iyi bilmiyorum bu arada. 4. sınıfta artık seçmeli dersler olması lazım. Ama seçmeli derslerin hepsini mi yapay zeka açıyorlar? Ne yapıyorlar bilmiyorum. Ya ne yapsınlar? Yani ben yıllar önce de söyledim ya 4 yıllık eğitim yeterli değil diye taşlıyorlardı beni. Çünkü şey ya abi yani bilgisayar mühendisliği bölümüne klavye kullanmamış adam da geliyor. Hani ekstrem örnek vermiyorum yani. Hayatında bilgisayar görmemiş. Sadece telefonuyla takılmış adam da o bölüme girebildiği için herkesi bir yere kadar götürebilmem zaman alıyor. Neyse Bahadır'ın şikayeti de şey yani yapay zeka dersi koyuyorlar çok fazla falan. Çok fazla insan buna inanılmaz mutlu olabilirdi yani. Ya burada benim gözüme takılan şey şu, hani bir mühendislik eğitimi alıyorsunuz ya, hani bana mühendislik eğitimi biraz şey gibi geliyor. Hani sana temel prensipleri vereceğiz. Bunun üzerine sen işte akademik tarafta ilerleyebilirsin veya işte sektörel tarafa yönelebilirsin. Sana nasıl öğrenmen gerektiğini ve bunun için sana gereken temel bilgileri verdik. Bizde maalesef iş şeye dönüyor. Sana piyasada işine yarayacak bilgiyi verdik. Tamam da bunu oraya koyuyorsan bir yerlerden de feragat etmen lazım. Nereden feragat ediyorsun? Hı hı. Bu hani belki 5-10 sene önce işte bize üniversitede .NET dersi veriyorlar ya da Java dersi veriyorlar ya da işte şunu öğretiyorlar, bunu öğretiyorlar gibi bir durumdaydı. E, Ben şeyi düşünüyorum yani Türkiye'deki üniversitelerde daha ilgili alandaki temel bilgiyi, akademik bilgiyi araştırmayı, öğrenmeyi ve tüketmeyi ve gerekirse üzerine yeni öğretmeler gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Ama maalesef bizde durum böyle değil. Ya bu arada arkadaşlar yorumlarınızı okuyorum. İçinde soru olmayanları sahneye almıyorum. Haberiniz olsun. Yani çünkü çok fazla yorum var. Sağ olun.
yani soru olanları almaya çalışıyorum ki cevaplayacak bir şey olsun. Yani yorumların üzerinden de konuşabiliriz de sorulara öncelik vermeye çalışıyorum özetle. Yani Gökhan, senin söylediğinle ilgili de şu soruyu cevaplarken toparlayacağım. Maalesef ki 3-6 aylık yazılım dersi alan kişiler ben yazılımcı deyip her yere CV atmaya başlıyorlar. Bu da gerçekten işinde iyi olan kişilerin fark edilme ihtimalini azaltıyor başvurularda. Yani noise yaratıyorlardır ama seçmek isteyen seçer. Yani bu insanlar yüzünden işsiz kalıyoruz. Yani emin değilim. O kadar zaten öyle bir şey de söylememiş diyorsun ama ya tabii noise yaratıyorlardır. Ya Türkiye'de problemi, ya böyle yaşlı yorumu yapıp böyle her şey kötüye gidiyor demek de istemiyorum ama sayı arttıkça hani o klasik şey vardır ya, nicelik nitelik. Nicelik arttıkça niteliği kaybetmeye başlıyoruz. Bir de üzerine göç var Türkiye'den. İkisini kombine ettiğinizde yani yazılım bölümleri çok fazla artıyor. Üniversite sayısı çok fazla arttı. Yani son bilmem kaç yıl, 20 yıla bakın Türkiye'ye. Üniversiteler çok fazla arttı. Yazılım bölümleri, bilgisayar bölümleri çok fazla arttı. Bir anda hani böyle topraktan eğitmen fırlamadı bu konularda yani deneyimli. Hocalar, öğretmenler de kendilerini toparlamaya çalışıyorlar. Yani o koltuklar doldurulmaya çalışılıyor bir şekilde. Ve bu 20 yıl içerisinde olmaya başlıyor. Bu kadar e, nicelik artınca niteliği tutturamıyorsun doğal olarak. Yani iki ucu değnek ama yapacak da çok da bir şey yok yani. Bilmiyorum ne diyeyim. Bu güzel bir soru. İlk cümlesini okudum sadece, hoşuma gitti. Abi sence kodlama tarafı doğal dile doğru kayar mı? Geçen bir tool buldum, WordWire diye. Adamlar Notion arayüz yapmışlar ve çıktığı girdiğin içinden verebiliyorsun. Değişik bir şey ama yine de yeterli olmuyor. Mesela ben bir otizmli olarak bu durumun gerçekleşmesi güzel olabilir. Başta da bahsettim ya, Cursor yeni bir IDE. İşte yapay zeka ile entegre falan filan. Ona üzerine ekliyorlar. Voice to text ekliyorlar. Promptları sözlü olarak söylüyorsunuz. Yani yapabiliyorsunuz. Önünüzde bir web sitesi var. Hani kodu da açık. Diyorsunuz ki ben bu web sitesinin background'unu siyah yapmanı istiyorum diyorsun. Yapıyor falan. Şu anda bu yapılabilen bir şey. Bence bu doğal olarak daha ileri gidecek yani. Kesinlikle. Kesinlikle daha ileri gidecek. Ben daha böyle ütopik düşündüğümde şeyi düşünüyorum. Yani bizim uygulamalara, yani şu anki mantığımızla uygulamalara ihtiyacımız var mı? Yani şöyle düşünün. Bir uygulama yapıyorsunuz değil mi? Hani havayolunun check-in uygulaması, işte adın, soyadın ve de bıdı bıdı değil mi? Box'lar var. Şu an herkesin üzerinde çalıştığı şey doğal olarak ilk adım şu. Bu box'ları koymak için bize HTML yazıyoruz. Atıyorum şu anda, tamam mı? Yani HTML yazıyorsun. Arkasında CSS var, JavaScript var, akıl var, tüy var değil mi? Anlatayım. İsim box'ı koy, şu box'ı koy, şunu koy veya şöyle bir form istiyorum da formu yapsın vesaire. İşte bu taraftayız. Fakat ya ben bilgisayara sözlü olarak istediğimi söyleyebiliyorsam niye o box'lar var? Yani input kontrolleri niye var? Hiçbirine gerek yok ki. Datetime picker. Niye ya? Niye abi datetime picker? Ben date yazayım, anla. Hani gerek yok öyle bir şeye. Ya ben klavye büyük ihtimalle var olacak. Hani beyin bağlantısını yapmadığımız sürece. Çünkü senaryolar olacak, yani konuşmak istemeyeceksin. Hani bilgisayarla sessiz iletişim kurmak isteyeceksin. O senaryolarda klavye lazım şu an için. Onu beyinle bağlantı kurarsak belki o da kaldırılır. Bir gün kalkar gider. Ama kısa vadede bence o duracak. Ama yani bir uçağa check-in yapmak için benim bir tane text box koyman yeterli aslında. Hatta bir chat diyaloğu da yeterli eğer düzgün çalışsa. Eğer hızlı çalışsa veya ben gidip bir checkbox, yani bir text box'a şunu yazsam. Bugün saat 8'de Ankara uçağına rezervasyon kodum şu. Cam kenarı bilet istiyorum. Enter. Bitti abi. Yap hepsini. Sadece output olacak bence. Hani tasarladığımız uygulamalar da. Ben sanki oraya gider gibi hissediyorum. Yani özetle söylemeye çalıştığım şey şu.
her şey enteresanlaşabilir bu NLP muhabbetiyle. Katılıyorum. Söyleyeceğim çok bir şey yok ama buradaki soru biraz daha şeydi bence. Hani kodlarken bunu kullanabilmek ne kadar mümkün? Bu bence biraz şeyle de mümkün olacak ya. Bu low code, no code platformlarının bir sonraki evrimi belki bizi bu tarafa getirecek ki örnekleri de var dediğin gibi. İşte Cursor bunu yapıyor abi. Söylüyorsun. Yani Cursor'ın kendisi bu arada voice to text yapmıyor da prompt alıyor. Ama voice to text önüne bir tane tool koyuyorsun. Sen söylüyorsun. O uygulamayı senin için yazıyor. Bunu ben de çok istiyorum bu arada ama ben şey olarak istiyorum ya. Zihnimde hani bir kod yazıyorum ya. Onu böyle artık klavyede yaz, yok parantez aç, işte noktalı virgül koy, enter yap, curly brace. Yok abi düşüneyim ve o orada önüme çıksın ben diyeyim ki okey. Hani çünkü düşündüğüm kodu anlatmak da çok zor bu arada yani. Şöyle bir algoritma geçiyor aklımdan. Şimdi şöyle şöyle yapacağız, böyle böyle yapacağız. Prompt engineering'le falan da ben uğraşmak istemiyorum. Hani söyleyeyim kodu ya da zihnimde düşündüğüm şey önüme kod olarak gelsin. Onu istiyorum. Bu benim çok işime Hmm. yarar. Sana Neuralink de lazım o zaman. Lazım lazım. Ben okeyim bu arada yani çip falan vesaire yaparım. Bu arada ses arada kesiliyor diyenler olmuş da yarım saat önce demişler galiba. Biz yarım saat geriden geliyoruz yorumlarda. Bu şu demek Eee, oluyor. Biz bir saatlik yayın yaptıysak ve yorumlarda yarım saat geriden geliyorsak yarım saatlik daha yorum var anlamına geliyor. Evet. muhtemelen o yarım saatlik yorumlara da daha bir şeyler ekleniyor. Yok, biz yetişemeyiz yorumlara. Yani yayınlara katılmaya devam arkadaşlar. Yayınları YouTube, LinkedIn ve Twitter'dan stream ediyoruz. Ama haberdar olmak istiyorum derseniz bir SuperPeer'de topluluk kısmı var. Oraya kaydolabilirsiniz. Orada bir Discord kanalı da var. Discord kanalına gelebilirsiniz. Bir diğer en pratik yöntemi sanırım LinkedIn'de follow edersiniz. Zaten o ayrı konu da. YouTube'da herhalde subscribe olup bir de notification'ı enable etme falan filan muhabbetleri var ya, onları yaparsanız herhalde böyle kesin haberdar olma yoluna doğru e, en gidecek odur diye tahmin ediyorum. Ben bunu sahneye aldım. Bunu konuşalım. Bir saniye gelsin. Lama 3.1 kullanarak var olmayan ürün fikirleri geliştirmeyi üstleniyor. Buna kadar mümkün. ChatGPT olmayan yemekleri üretebiliyor. Ancak benden istenilen şeyi yapmak için ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Hı. Bu güzel bir prompt engineering sorusu aslında. Şimdi ürün fikirleri geliştirir de geliştirmesini istediğin ürünün, şimdi normal bir insandan, seni hiç tanımayan bir insandan ürün fikri geliştirmesini istediğinde neler anlatacaksan, ne bilgiler vereceksen onların hepsini yazman lazım. Bence buradan başla. Tamam. Yani benden ürün fikri şu an istersen ben sana ne diyeceğim yani, daha iyi bir bıçak falan mı diyeyim yani, maket bıçağı var masamda ona göre. Yani anlatabildim mi? Hani bana diyeceksin ki örneğin yani biz şu sektörde çalışıyoruz, şu işi yapıyoruz, şu problemi çözmeye çalışıyoruz. Müşterilerimiz genelde şunlar, işte şunları, ama bana böyle bir 10 dakika anlatırsın büyük ihtimalle. İşte o 10 dakika anlattığındaki unik bilgileri o promptun içerisinde vereceksin ve ondan sonra soracaksın. Diyeceksin ki bu adamların ne tarz problemlerine ne tarz çözümler üreten bıdı 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 diye ondan sonra sormaya başlayacaksın. O zaman sana çeşitli attıracak ortaya, özetle yani böyle random verecek. Sen aradan mantıklı olanı düşüneceksin, edeceksin vesaire. Öyle bir süreç olacak yani. Ben şeyi merak ettim ya. Bunu kim istiyor acaba? Bu hani bir prompt engineering dersinin ödevlerinden bir tanesi mi diye bir düşündüm ve sana ödevi yaptırıyorlar Oo mı? hocam, prompt engineering dersi dedim, beni benden aldın. Bu arada bir yerde görmüştüm öyle bir şey. Ee, Ben devam et devam et. Bence sana o kulaklık alma. Sen geçen yayınlara kulaklıkla mı katılmıştın? evet kulaklığa geçebilirim bu arada. Çünkü kulaklık yaparsan aynı anda konuşabileceğiz. Şimdi geçme. Ne de olsa yani yayını toparlayacağız yavaş yavaş da. Okey. Şey oluyor çünkü. Aynı anda konuşamamamızın sebebi e, sende hoparlörden çıkarken senden gelen mikrofon sesini bana yollamıyor. Okey anladım. Tamam. Bir Aynı sonrakine öyle. anda konuşamamak da ne kadar rahatsız edici bir şey değil mi? Yani bir yandan aslında olması gereken bir şey ama kusura bakmayın. Şuraya Ay. Neyse, ne diyorduk? Ha, ödev mi falan diyordun da bilmiyorum ya. Belki yöneticisi demiştir yani. Git ürün fikirleri sol yapay zekaya falan. Olur öyle.
hikayeler. Doğru. Ay. Bu ne? Bir dakika, hadi hep beraber okuyalım bari. Yapay zekacı olarak iş aramak yerine mezun olduktan sonra tecrübesiz halimle iş bulamayacağımı düşünerek tecrübe ve başlangıç basamağı olacak bir iş dalında iş aramak istiyorum. Sektörde yapılıyor mu ne ya? Ha, bu böyle bir yaklaşım var mı diye mi? Bu yaklaşım bence mantıklı bir yaklaşım yani. Ya şimdi bir yandan bir alanda çalışmak istiyorsunuz, bir yandan da para kazanmak istiyorsunuz. Şimdi hani hangisini ne kadar istediğiniz ve hangisinin olmadan ne kadar dayanabildiğinizle alakalı bu. Yani para kazanmadan 10 yıl dayanabiliyorsan, atıyorum tabii. Yani 10 yıl o konuda iş bulmaya çalış. Ama bence bir limiti olmalı o yani. Hani günün sonunda pazarın istediğini de vermek durumundasın. Bir anlamda. Çünkü para istiyorsun karşılığında. Anlatabildim mi? Yani salyangoz satamazsın Müslüman mahallesinde. Öyle bir laf vardı yani. Niye, nereden aklıma geldi bilmiyorum şu an. Birebir bu konu için söylenmiş bir laf da değil bu arada. Biraz dam üstünde saksan oldu ama olsun. LinkedIn tarafını unutma demiş bir arkadaş. Evet evet, yorumlar bu sefer her yerden geliyor. Çok mutluyum şu anda. Bir saniye. Ses problemlerine şu anda geldik. Biz 18.30'daki mesajları okuyoruz şu an. Okuyorum ben şu anda. Abi üniversite sınavına gireceğim. Bu çok iyi. Rahat insanıyım. Sektöre girsem zorlanır mıyım? Ya Yani kendini tanıyor. Süper güzel yani. ya bir tane şey Zorlanırsın büyük ihtimalle. Yani babanın yazılım şirketi yoksa zorlanırsın diye tahmin ediyorum yani. Yazılım zor. Yani rahat insanı. Ya hangi mesleğe rahat desem büyük ihtimalle hakaret olacak şu anda. Yani çünkü uzaktan bakarak rahat diyor olacağım. İçine girdiğinde her mesleğin zorluklarının olduğunu düşünüyorum çünkü. Bilmiyorum yani rahat bir meslek var mı? Ya ama şeye bakabilirsin. Çok değişmeyen bir meslek. Belki biraz daha rahat bir meslek olabilir. onun da muhtemelen geliri düşük olacaktır. Zaten çok para kazanmak istiyorum dememiş. Ha! Onu söylemeyi unutmuş. Yani onunla ilgili bir şey belirtmediği için bunu söyledim. Ama yani Bu soru çok güzel. Buna bana Gökhan. Bunu sana paslıyorum. peki hocam, işe girdikten sonrası için konuşacak olursak en kıl olduğunuz junior tiplemesi nasıldır? Ya, ya kıl olmak denmez buna. Ama kendi aramızda yaptığımız ve keşke böyle olmasa dediğimiz şey şu. Şöyle şu laptop olarak düşünün bunu. Böyle yanınıza laptopla beraber gelip çalışmıyor. Olmadı. Ya ya bu beni birazcık tetikleyen bir davranış. Yani hepimizi tetikleyen bir davranış ve bunu çok yeni de yapıyoruz bu arada. Yani hep şeyi istiyoruz. Ya neden çalışmıyor? Neyi araştırdın? Neyi okudun? Neyi denedin? Hani bir emekle gelmesini istiyoruz. Hani hepimiz için de geçerli. Çünkü karşılıklı vakit ayırıyoruz birbirimize. Onun arkasında bir emek olmasını istiyoruz. Benim hani takıldığım ve geyiğini yaptığım şey bu ve genellikle de böyle sorulara yani birisi geldiğinde çalışmıyor dediğinde temel sorularda bunlar neye baktın? Ya aslında kendimin kılca yaptığı bir davranış vardı geçmişte. Let me Google it for you diye bir şey var, konsept var. Belki denk gelmişsinizdir. Bir link üretiyor size. O linke tıkladığınızda sizin adınıza Google'ı açıp search box'a aramanız gereken şeyi böyle animate ederek yazıp sonuçlarını önüne çıkartıyor. Ben de öyle yanıt veriyordum. Kabul ediyorum, iyi bir yani yaklaşım. Ama benim en hani rahatsız eden diyeyim ya da olmamasını istediğim şey o. Hani benim Ya bu Junior'la maplemiyorum ben bunu. Çünkü yani sadece Junior yapmıyor. evet.
Hani yapan kişinin senior olmamasını hayal ediyoruz ama ya ben junior, kıl olduğum junior dediğimde aklıma bir şey gelmedi. Fakat seninkiyle eşdeğer şey çok kıl eden bir şeydir benim böyle. Hani aynı şey aslında, efor harcanmamış olması. Abi error screenshot'ını atıyorlar. Screenshot'ı okumamış. Yani yazıyor orada. Allah için yani yazıyor. Orada ne problem yaşandığı yazıyor. Bazen log atıyorlar böyle. Bazen müşteri yapıyor bunu yani. Hani denk geliyorum yani. Logo atıyor. Abi logu bir okuyaydın ya. Hani yazıyor işte orada ne olduğu. Hatta bazı loglarda dokümantasyona link vermiş yani. Hani bu kıl olduğum insan tipi. Yani ben kalori harcamayayım beynimle. Kolay yoldan birisine yollayayım. O bana cevap versin. E, Bu yani evet, Junior'dan bağımsız olarak kıl olduğum insan tiplemesidir bu. Geçtim. Part-time çalışan öğrenci olarak SAP, Microsoft gibi firmalarda iş ilanlarına başvururken yetkinliklerimiz ne seviyede olmalı? Giriş seviyesi, temel bilgiler yeterli mi? Doğal olarak role göre değişir, seviyesine göre değişir. Cevap bu kadardır. Fakat parantez içerisinde bir tavsiye vereyim. Bu şirketlerdeki rollere başvuracaksanız bu şirketlerde birisini, yani bir tanıdık bulmaya çalışın. Şu anlamda söylemiyorum. Torpil yapsın diye söylemiyorum. İçerideki kişiler o rollerin bu sorunun cevabını daha doğru verirler. Burada şunu da yapabilirsiniz. O rolde çalışan aynı, hani ilanda ne diyor? İşte e, çaycı mı diyor. O şirkette çalışan çaycıları bulun LinkedIn'de. Ulaşmaya çalışın. Yani 10 kişiden biri cevap verecektir. Ve deyin ki babacığım ne yapıyorsunuz siz? Yani nedir senin günübirlik rolün? Ben böyle bir şey gördüm. Bu ne yapar? Ee, Ya evet, herkes cevap vermeyecektir. Fakat cevap veren kişiye ulaştığınızda size vereceği bilgi, bu sorulara vereceği bilgi süper net ve güzel olacaktır bence. Nacizane tavsiyem. Başka? Gökhan, toparlayalım mı? Olur. Yani sen ya da bir iki soru daha bak eğer varsa ben de buna birkaç bir şey ekleyeyim. Yani temel Hı. olarak giriş seviyesi temel bilgi yeterli olmayabilir arkadaşlar. Çünkü işin şey tarafı var. Yani bu tür firmalara başvuran insanların havuzunun boyutunu düşünün. Çok fazla. Dolayısıyla temel bilginin bir adım ötesine gidebilen adayın işe alma ihtimali daha yüksek. Dolayısıyla şeye bakmak lazım. Hani hangi role başvuruyorsun? İlla içeriden birini bence tanımanıza gerek yok. Çünkü rolün tanımında bile aslında ipucu var. Hani benim burada çalıştığım ekibi de okey junior rolü yok şu an. Hani çıkmamış olabilir. Ama başka roller çıktığında birazcık Google'ladığınızda o ekibin ne yaptığını, nerelerde çalıştığını, nasıl şeyler yaptığını bulabiliyorsunuz. Şimdi yani o taraflarla kesişen deneyimleriniz veya o tarafa yönelik bir çalışmalarınız varsa öne çıkma ihtimaliniz daha yüksek. Biraz dedektiflik işi yapmanız lazım. Kesinlikle stalking yapmalısınız. İlanı kim çıkmış, o hangi ekipte çalışıyor, hangi departmanda, daha önce hangi postları paylaşmış, nelerle ilgili. Stalker olmak iyi iş başvurularında. Pozisyon fark etmeksizin kariyer planlarken geliştirilmesi gereken soft skill'ler nasıl belirlenir ve geliştirilir? Nasıl belirlenir ve geliştirilir? Yani nedir değil. Nasıl belirlenir ve geliştirilir? Soruyu doğru mu sordun Oğuz? Ee, Yani eğer nasıl belirlenir ve geliştirilir ise yine pozisyon fark etmeksizin bir de. Peki ben şöyle geleyim mi bu soruya? Siz biriyle çalışacak olsanız bir şirkette hani bir şirkette demeyeyim de birileriyle beraber bir iş yapacaksınız ve önünüzde 10 sene boyunca o insanlarla aynı ortamda bulunmayı planlıyorsunuz. O insanlardan beklediğiniz soft skill'ler neyse sizce bence siz de ona odaklanmalısınız. Hani işte açık iletişim olabilir, işte takım oyunculuğu olabilir vesaire vesaire. Stres altında çalışma olabilir. Kısa yol vereyim. Yöneticiden beklediğin soft skill'ler. Oo daha da daralttın. Güzel. Daha kolay yani cevap vermesi buna. Yöneticiden beklediğin soft skill'ler neyse o soft skill'lere odaklan. Çünkü soft skill'ler yani zaten
pozisyon yani pozisyon farkı burada ne olur işte, ne de müşteriyle yüz yüze gelen pozisyon, gelmeyen pozisyon falan belki. Hani nedir orada, işte sunum yapabilme yeteneği belki müşteriyle yüz yüze ise daha önemli, iç ekipte daha falan. Ama ya bu nüanslar çok böyle ince, yani çok böyle de uğraşmaya değmez açıkçası. Soft skill'ler bence genel. O yüzden sadece yöneticinizden beklediğiniz şeylere odaklansanız bence yeterince sizin sepeti doldurur. Katılıyorum. Bakalım. 3 yıl mobil, 2 yıl backend developer deneyim var. 2-3 yıl indie olarak projeler üretmeyi planlıyorum. İstediğim geliri elde edemezsem 3 yıl başarısız proje üretmiş biri olarak işte alınırım diye. İşte buna da denk geldim. Ben hemen Abi söyle. istediğiniz geliri elde edememeniz başarısız olduğunuz anlamınıza gelmez. Bu sizin nasıl ifade ettiğinizle alakalı. Hani işte Darun'un bahsettiği CV'nizi neyi nasıl öne çıkartıyorsunuz, görüşmede neyi nasıl anlatıyorsunuz. Bunlar önemli. Yani çünkü kimse sizin ne kadar gelir elde ettiğinizi bilmiyor ve sormamalı da bu arada bence idealde. Yani şu projeden kaç para kazandın diye en azından ben kimseye sormadım. Birisi bana sorsa neden soruyorsunuz buna diye de sorarım yani. E, Bence hiçbir engel yok, hiçbir sorun yok. En kötü ihtimal Benim şey dersin ya, denedim, olmadı, bitti. eee okey. O özgüvenin olmadığını varsayalım. Eee, denedim olmadı, hani çok genel ya. Hani O çok ne olmadı. Şey, söyledim. hani ne kadar kazandım bundan? Benim için yeterliydi deyip o bilgiyi vermeyin. Fakat şimdi burada işte Gökhan'ın söylediğini devam ettirirsek, yani bunu başarısızlık olarak, başarısızlığın tanımı sizin için nedir? Onu bir almamız lazım. Örneğin para kazanmamak demişsiniz, değil mi? Demiş misiniz yoksa biz mi uydurduk? İstediğim geliri elde edemez. İstediğim geliri elde edemez. Bu bir başarısızlık. Fakat bu projenin başarılı olduğu yönler var. Onları bulmamız lazım. Örneğin istediğin geliri elde edemedi ama projeyi işte 10.000 kişi download etti. Başarı. Her app 10.000 download almıyor. 100.000 kişi register oldu. Ama kullanmadılar bu arada. Sevmediler uygulamayı, bırak bittiler. Ama 100.000 kişi register oldu. Bu bir rakam. Şimdi rakamlar önemli. Bir yapılan enteresan hata da şu. Genelde teknik CV'lerde teknoloji framework isimleri yağdırılıyor projelerle ilgili. Fakat projeyle ilgili hiçbir rakam paylaşılmıyor. Kaç kişi download etti abi bu app'i? Kaç kişi kullandı? Kaç kişi register oldu? Yani kaç versiyonu çıktı bunun? Tamam mı? Hani bunlara bakıp buradan yaptığınız şeyin, bu bazen şey de olabilir. Yani örneğin kaç versiyon çıktı? 2 yıl boyunca 10 versiyonu çıktı bu uygulamanın. Bak, bu CV'ye yazdığında bu sana gelir elde edememiş olsun. Bu uygulamayı sadece 50 kişi kullanmış olsun. CV'ye ben böyle şu teknoloji kullanarak bir app yazdım demek yerine 2 yıl boyunca bıdı bıdı app'inin 26 versiyonunda şu kadar özellik ve update'i çıkarttım. Publish oldu. Bak, bunu yazdığımda çok daha etkileyici. Burada karşı taraf neyi okuyor? Bu adam 2 yıl boyunca sürekli incremental iş yapmış, commit etmiş, devam etmiş ve sürekli bu işi yapmış, pushlamış. Bir kere yapıp attığı bir şey değilmiş bu. Buradan şey muhabbetini açabilirsin. Niye o özellikleri ekledin? Ne öğrendin? Belki oradan analitik topladın. A/B test yaptın. Bir sürü hikaye açılabilir, tamam mı? Yani bunu oturup orada karşı tarafın işine yarayabilecek ne anlatırım ben? Benim için faydalı olan. Ya bu cümlenin tam tersine çevireceğiz. Hani başarısız tarafları çöpe atacağız. Başarılı tarafları alıp onları highlight edeceğiz. Onların altını çizeceğiz. Geçen biri çok fena fırçalamış. Başka bir yerde ama beni. Çok İngilizce konuşuyorsunuz falan gibisinden de. Böyle toparlamaya çalışıyorum arada. Kusura bakmasınlar, doğru, maalesef. Mesleki deformasyonun bir parçası bence bu ya. Yani Evet. bazı haklılar. Sadece Elimizden mesleki değil. Sadece mesleki değil. Yabancı ekiplerde çalışmanın da deformasyonu var. Yani çok uzun süre çalışıyor olmanın deformasyonu var. Yani tamamen total Türk ekiple çalışsam bu kadar deforme olmazdım büyük ihtimalle. Çünkü kullandığımız her kelime meslekle de alakalı değil yani. Highlight. Yani programlamayla alakalı bir kelime değildi örneğin kullandığım.
Doğru ama tükettiğin içerikle alakalı abi. Ne yapacaksın yani? Şimdi yeni bir şey Hmm. öğrendiğinde doğal olarak önce İngilizcesini öğreniyorsun. Sonra o kavram zihninde İngilizce olarak kalıyor. Sonra da öyle gidiyor yani. Şimdi tamam, 1,5 saat olunca kapatalım o zaman. O ilk isteyen arkadaşın istediği olsun. Dakika. Kısa tutacağız demiştik. 1 saat olacak demiştik. 1,5 olsun Bu demiştim. arada bu arada Hı. şöyle bir yani bir arkadaşım şu an mesaj attı. Kendisi nörolog, doktor. Bizi Oo, izliyor. evet. Önüne kahvesini, çayını almış ve screenshot'ını attı. İlker selam. Bunu da yaptım ya. Canlı yayında arkadaşına selam verme. Buradan beni izleyen bütün arkadaşlarıma falan diyor böyle. Ben aklıma geldi şu anda. Benim YouTube kanalında takip eden bir doktor arkadaş var. Bazen yorum da yazıyor. Doktor olduğunu da biliyorum. Peki niye bu kadar garibimize geliyor? Yani çünkü hani bizim tıpla, nitekim ben biraz bulaştım şu anda. Medical Board sınavında geçersem tıp sektörüne bulaştım diyebilirim de. Yani enteresan geliyor. Hani bir farklı bir alandan birisinin bu muhabbeti uzun süre dinleyebiliyor olması. Şimdi soru: yazılım ve data, yapay zeka sektöründeki işsizlik artışının nedeninin internetteki kurs enflasyonu olduğu ve bunların da ağırlıklı olarak basit şeyleri öğrettiğine katılır mısınız? Çok tatlı bir soru. Bence de. Yani serbest çağrışım ilk benim aklıma şey geldi. Bir ara bizim sektörden de bağımsız olarak söyleyeceğim şimdi. Bambaşka bir şeye götüreceğim. 1 milyon denizci diye bir proje çıktı Türkiye'de. İşte Aa, tabii 1 milyon denizci yetiştirmek istiyoruz. 1 milyon amatör denizci belgesine sahip olan insan yaratmak istiyoruz diye. Ee, Şöyle yani bir sınava giriyorsun işte bu amatör denizci belgesini alabilmek için ufak boyutlarda tekneleri işte böyle botları falan kullanabiliyorsun. Ama bariyer öyle bir düştü ki yani sınav soruları bu arada yani herkesin bildiği bir şey. İnternette her yerde var. Sürekli aynı sorular soruluyor. Herkes de cevaplarını biliyor. Ve denizde yaşanan kazalar artmaya başladı. ama şimdi bir saniye. Şimdi korelasyon burada da o zaman altını çizelim. Yani şimdi kazaların sayısı artması normal çünkü kullanan insan sayısı da arttı. Yani eee, Yok bu şeyi orana Hı. bakmak lazım. Hani Heh. sayı olarak arttı derken oran olarak arttı, yüzde olarak arttı demeye çalışıyorum. Okay. Şimdi Anladım. Türkiye'de de bir ara yani bu ne kadar gerçekleştirildi bilmiyorum ama hani sadece Türkiye'den de çıkartalım. Sorunun kontekstinde getiriyorum. Hani X milyon yazılımcı lazım bize. Bas abi yazılımcı bas. Böyle Age of Empires'da oynarmış gibi. Böyle bas 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 bas. Yani şimdi etkisi oluyor dur diye tahmin ediyorum. Öyle söyleyeyim. Ya ben şimdi bu arkadaş şeylere bağlamış tabii. En azından fikrimizi soruyor. İnternetteki kurs enflasyonu. Bu arada ben de bu yaz bir kurs yapmak istiyordum ama yapamadım. Ama bir gün yaparsam ben de dahil olacağım o ekibe. Şimdi bence alakası yok. Niye? Bu internetteki kurs enflasyonu son 4-5 sene... Yani şöyle açıklayayım. Son 4-5 senedir var. Paralı kurslardan bahsediyorum. Yani 50 lira veriyorsun, bir tane eğitim alıyorsun ya, onlardan bahsediyorum işte. Bunların sayısında artış var. Takriben ben bunu en azından son 4-5 sene gibi hissediyorum. Ama ondan önce de zaten yani onun dışında da YouTube'da inanılmaz ücretsiz içerik var. Yani illa kurs olmak zorunda değil. Gerçekten bilgiye ulaşım inanılmaz kolay. Bence olayın özünde de bu var. Bilgiye ulaşım inanılmaz kolay. Ha, diyebilirsiniz ki siz o insanın o meslekle ilgili gerekli bilgileri kendi kendine çıkıp derleyip toparlaması daha zor. Kurs olarak verildiği için daha kolay gidiyorlar ve kursu bitirince de kendilerini bir yere ulaşmış olarak düşünüyorlar. Bunun etkisi olabilir. Yani YouTube'da 55 tane video izleyip kendi bulduğu, değil mi? İzledikten sonra ben yazılımcı oldum diyemezken belki almış olduğu 150 liralık eğitimi bitirdikten sonra ben yazılımcı oldum. Bir de onların hepsinin sonunda bir katılım belgesi, sertifika vesaire. Ya artık yapılmaya başladı. Karşı çıkmaktan vazgeçtim artık. Yani çıkıyorum ama yoruldum. Beni çağırıyorlar konuşmacı olarak.
Workshop yapar mısın diyorlar. Diyorum ki ne workshop'u tanımlayın bana ya. Neden bahsediyorsunuz? İşte 50 dakikalık falan bir oturum. Bu workshop değil ki. Ben 50 dakika konuşuyorum. Millet beni dinliyor. Bu workshop değil. Workshop'un anlamı da puf gitti yani. Bazıları eğitim koyuyor. Daro yöntemden geçen engelleyemedim artık yani. Prompt engineering eğitimi. Baba dedim eğitim değil ya bu. Ben bir saat bir konu anlatıyorum. Buna da eğitim bilmiyorum. Bu belki benim kişisel takıntım vardı. Yani bunu belki eğitim sektöründen birisinin bir uzmanın yorumlaması lazım. Hani bu da eğitimdir diyebilir o. Ama hani benim kafamdaki eğitim denildiğinde böyle daha bir okkalı bir şey geliyor. Hani böyle yarım saat çıkıp da bir şeyleri anlattığın eminim ki bir şeyler öğreniyordur insanlar. Buna da eğitim diyebilirsin. Artık bilmiyorum da. Neyse soruyu toparlayayım. Yani işsizlik artışının bununla alakası var mı? Hayır, ben işsizlik artışının ekonomik olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle tersleyelim bunu. Ekonomik olarak Türkiye efsane iyi gitseydi, daha fazla istihdam gerekseydi biz diyecek miydik ki bu kurslar yüzünden işsizlik artıyor demeyecektik doğal olarak değil mi? O zaman ne diyecektik? Belki bu kurslar yüzünden juniorlar bir halt bilmiyor gibi genellemeler yapacaktık. O da ta videonun başında, hani video diyorum canlı yayının başında söylediğimiz olay. Yani 4 yıllık lisans programından çıkıp bir şey bilmeyen de var. Çok zor. Zor. Gökhan sana geliyor bu. Arkada ne olduğunu hayal edemiyor dediniz ya. Bence o Uni'ye gitmekle alakalı değil. Tamamen kişiyle alakalı. Ben sektördeyim. Uni'ye gitmedim. Bir sürü Uni'ye gidenle gitmeyenle çalıştım. Bence alakası yok. Olabilir. Sizin deneyiminiz bu şekilde olabilir. Benimki de farklı şekildeydi. Ve ben de arkasında şeyi eklediğimi hatırlıyorum. Yani bunun kişiyle alakalı olduğunu ama benim gözlemimin bu yönde olduğunu söyledim. Okey. Ee, Yani keskin neyse şimdi şunu söyleyeceğim. Arkasında ne olduğunu bilme kaygısı lüzumsuz bir kaygı. Yani abstraction hepimiz biliyoruz. Ya kafamın içine döndürüyorum düzgün bir şekilde nasıl anlatabilirim diye de o yüzden biraz es veriyorum. Şimdi bakın ben yeni bir developer geldi bir framework kullanıyor. Değil mi? Framework örneğin var öyle database'ler işte REST API açıyor dışarıya bir şeyler yapıyor falan filan veya framework bütün database'i wrap etmiş dışarıya API açıyor. Sen API'den kullanıyorsun. Yani database'de neler döndüğünden bile haberin yok. Hatta bazı framework'ler var ki tamamen ta frontend'e kadar gidiyor. Geçen yani bir 6 ay oldu geçen dediğim. Bir müşteride bunu yaşadım yani. Hani haberleri yoktu aslında client side'da kullandıkları framework'ün arkada bir backend'i olduklarından haberleri bile yoktu yani. O kadar. Şimdi abstraction bazı şeylerden haberleri olmamasına sebep olabiliyor. Bu iyi bir şey, kötü bir şey değil. Bazen o bilgi gerekli olabiliyor. Fakat o bilginin gerekliliğini de bu insanları küçük görmek için kullanmamak lazım. Bazen o olabiliyor sektörde. Çünkü hepimiz bir abstraction üzerindeyiz. Öyle veya böyle bir abstraction üzerindeyiz. Tabii. Ee, O yüzden hani ben şunu biliyorum deyip o adama ben daha alt katmanı biliyorum yani bir adam da çıkar der ki yani ben de processor level'da bunu biliyorum. Hadi bakalım. Bunun sonu yok. Ya bu konuda bence önemli olan bu konunun orijinali başlangıç noktası şeydi ya hani ekiplerde farklı geçmişlerden gelen insanların beraber olması. İşte bir ekipte o alt katmanı bilen adamın da olması, diğerinin de olması, ikisinin beraber olması önemli. Birbirlerini tamamlayacaklar çünkü bu insanlar. Aynen öyle. Katılıyorum. O değerli. Bir dakika kalmış. Başka soru almıyoruz. Güzel. Valla süper. Çok teşekkürler herkese. Yani bu sefer geçen sefer de şaşırmıştık. Bu sefer de şaşırıyoruz. Yani 200 kişiyi bulduk yanlış görmediysem rakamlarda. Canlı yayında. Muhabbet güzel. Tekrar yapacağız tabii ki. Her ay belki hızlandırır mıyım bilmiyorum. Dediğim gibi bir misafir listesi var. Takip etmek isteyenler yine alttan geçeyim böyle. Neredeydi? Geçmiyor. Tamam geçiyor. Güzel.
Chat'teki soruyu da kaldıramadık. Kaldıralım. Superpeer'den topluluk var, Discord kanalı var. Discord kanalında çok gevezelik yapmıyoruz. Hatta böyle yani çok ufak tefek konuşmalar geçiyor. Çok da seviyorum o yüzden, böyle süper chat'i bir ortam yok. Böyle gereksiz geyik yok. YouTube'da zaten var. LinkedIn'den izleyenler var. Twitter'da bilmiyorum. Bu arada yani LinkedIn veya YouTube'u tercih edin. Twitter'a da koyuyorum. Fakat Twitter'ın geleceğiyle ilgili soru işaretleri var kafamda. Benim Twitter'da var olmamla ilgili soru işaretleri var. O yüzden benim tercihim, yani bana sorarsanız hani nereden şey yapalım. Valla LinkedIn ve YouTube derim. İkisinden de deneyin. Superpeer'dan da şey yapın. Çünkü bu hiçbir platformdan emin olamıyorum. Kesin size ben bir şey koyduğumda haber verecek diye. Hepsinin farklı bir notifikasyon yapısı var. Yani bir SLA'leri yok notifikasyonla ilgili. O yüzden emin olamadığım için hepsine de gidin gibi bir şey söylüyorum. Durum budur efendim. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkürler. Bir sonrakinde görüşürüz. Gökhan, söylemek istediğin bir şey var mı? Gençlere vermek istediğin son bir tavsiye Valla gibi. benim için de Hani gayet yaparlar ya böyle. Topu atarlar. genç kılığım falan diyormuşum. Ya soruların güzelliği beni çok motive etmeye başladı bu arada. Herkesin eline sağlık. Teşekkürler. Yorumlar da keza aynı şekilde. Bir sonrakine görüşürüz. Kendinize iyi bakın.